Arkadaşlar merhaba, Outlaw Faruk kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta nihayet Porsche 944 projesine başladık. Daha önce bu Porsche'u nasıl aldık, eve nasıl getirdik gibi konularda birkaç tane video yapmıştım. Onların linklerini şu yukarı bir yere koyarım. İzlemeyi unutmayın. Şimdi daha önceki videomda da belirttiğim gibi ben bu Porsche'u 300 dolar aldım. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Aracı bana satan arkadaş yanında bir takım parçalar verdi. Şimdi bu parçaları ben sizlere kısaca tanıtacağım. Ben bunların bir listesini yaptım ve fiyatlarını internetten baktım. 2 adet şöyle boş yağ filtresi. Pedalların üzerine takılan 2 tane plastik parça. 2 tane radyatör hortumu. Aracın kaputunun üzerine takılan amblem kiti. Bu ufak tefek bir şey olmasına rağmen oldukça pahalı. Ben de şaşırdım açıkçası. Şöyle metal bir parça. Bir de altında gasketi var şu şekilde. Bunun fiyatı yaklaşık 150 dolar falanmış. Yani biraz pahalı. Şöyle bir el feni pabuçlarımız var. Tabi bunlar hep sıfır arkadaşlar. Hiç kullanılmamış. Tabi bugünlerde böyle bütün parçalar genelde Çin'de yapılıyor. Bu gördüğünüz gibi Made in England, yani İngiltere yapımı. Kaliteli bir şey yani. Bunun da fiyatı ne kadarmış bakayım be. Yaklaşık 70 dolar falan arkadaşlar. Yani bildiğimiz kampana frenlerin balatalarına benziyor. Biraz daha ince. En son olarak da şu şekilde 2 tane hava filtremiz var. Şimdi bütün bunların fiyatlarını toplayınca yaklaşık 297 dolar ediyor. Şimdi biz bu arabaya 300 dolar ödedik dedik. Peki o zaman bu aradaki 3 dolar nereden geldi? Aracın için temizlerken kül tablasından bayağı bir para çıktı. Şu şekilde. Şimdi oturalım bunları bir sayalım. 12 13 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, doldu. Tomofilde alacağız değil mi? Tabii alacağız oğlum, hem de en kocamanından. Hay Allah, kaçta kaldıydım. Sayarken konuşup kafamı karıştırmayın lan. 40, 50, 60. Yani hesabı yapınca aşağı yukarı bizim Porsche 1 liraya gelmiş oldu. Videoyu izledikten sonra beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet. Alright, so this is the air filter. Yepyeni sıfır, açılmamış daha paketinde, tamir kılavuzuyla geliyor. For the brakes and The brake. and this is for the front. Amblem kiti. Bu önüne takılıyor galiba. Raul amblem kitini de verdi, sıfır ambalajında. Öpüp 3 kere başımın üstüne koyuyorum. Arkadaşlar şimdi Raul title'ı getirdi. Şimdi kısaca yeri gelmişken Amerika'da nasıl araba alınır satılır onun altını çizeceğim. Gördüğünüz gibi bu bir title, yani ruhsat. Raul title'ın arkasını imzaladı, bana verdi. Başka hiçbir şey yapmasına gerek yok. Şimdi ben bunun bu kısmını dolduracağım. İşte bill of sale, bir de vergiyle ilgili bir kağıt var. Onları ben motor vehicle'da kendim halledeceğim. Yani satıcının yapması gereken tek şey title'ın arkasını imzalamak. Şuradan arabayla geçiyorsunuz, bir araba gördünüz, buraya park etmiş. Yapmanız gereken tek şey, geldiniz, konuştunuz, anlaştınız. Adam title'ı getirdi, arkasını imzaladı, verdi size. Cebinize koyuyorsunuz, araba sizin arkadaşlar. Yani şu anda bu araba benim. Thank you Raul. Arkadaşlar merhaba. Bugün 944'te ilk günümüz. Saat şu anda 1.30-2 falan. Dün akşam arabayı getirmemiz tabii bayağı meşakkatli oldu. Aracı çalıştırmak istemiyoruz çünkü timing belt dedikleri zamanlama kayışı, onun bu Porsche'larda 944 bu modellerde 40-45 bin milde bir zamanlama kayışının değişmesi gerekiyor. Tabi yatmış bir arabanın çalıştırılmasının belli bir prosedürleri var. Yani öyle sadece işte benzini doldurup anahtarı çeviremezsiniz. Bugün yapmak istediğim şey ilk olarak aracın bir içini güzelce bir elden geçirip, yani kağıt, çuğut, işte belge, efendime söyleyeyim kullanma kılavuzu şeklinde neler var. Ondan sonra aklımdaki şey tabii yavaş yavaş, belki bugün olmayabilir, aracın işte dışını, içini falan güzelce bir temizleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bayağı ses yapıyor. Şimdi arkadaşlar anahtarlar bunlar. 2 set anahtar var. Açıkçası ben de neyi nereye açıyor falan bilmiyorum. İşte deneye öğreneceğiz. Bir deneyelim bakalım. Bu değil. Bu da değil. Şu mu acaba? Bu da değil. Dakika 1 gol 1. Bagajı açamıyoruz. Buralarda falan bir şey var mı acaba? Şurada falan bir iki düğme var ama bu sanırım tavanla ilgili. Bu aynalar. İlginç. Şimdi bu arka bagaj nasıl açılıyor? Neyse, önemli değil.
Önemli değil. Radyatör hortumu, hava filtresi, bu ayna yazık olmuş yani. Evet. Yani koltukların ileri geri kayması falan güzel arkadaşlar. Şimdi bunları böyle mesela yıllarca kullanılmadığı zaman WD-40 ile ya da onun gibi böyle bir çözücü malzemeyle güzel bir ıslatmanız gerekiyor ama bu hemen ilk şeyde bakın yani güzel. Şimdi buralardaki kağıtlara ne altlara bir bakalım. Bunlar da çöp. Ya ilk etapta şu kabasını temizleyeceğiz bir. Fındık fıstık ne ararsan var. Kopmuş. Arı var. Arılar yuva yapmış. Arılara dikkat. Buralar falan oldukça batık vaziyette. Yani toz. Bunun altından ellerimizle batırdık. Ya bunu güzelce temizlediğin zaman altından fıstık gibi bir şeyler çıkacaktır. Hiçbir şey kalmamış. Bunları falan hep değiştireceğiz. Yağ filtresini niye buraya koymuşlar? Çok ilginç. Şuraya. Yağa bakar mısınız arkadaşlar? Bal gibi. Yani abartmıyorum. Ben bu yağı ekmek arası yapar yerim. O kadar temiz. Anzer balı gibi be. Ey yavrum ey. Power steering fluid. Bu bayağı bir eksikmiş. Yani büyük ihtimalle bu bir yerden kaçırmış. Buna bakacağız. Ne ararsan var. Sincap mincap mı yuva yaptı acaba? Ne yaptı buna? Her taraf böyle ceviz kabuğu. Vallahi arkadaşlar motor bayağı temiz yani söyleyeyim. Evet. Çok güzel. Bagaj konusuna gelelim. Bakalım açılacak mı? Hiçbir şey olmuyor. Kıracağım yani. O kadar zorluyorum ki. Hadi yavrum. Olmayacak ya. Şu aradan geçmeye çalışacağım ama belki buralarda bu koltuğu böyle tamamıyla yatıran falan bir sistem varsa o daha işimizi kolaylaştırır. Şuralarda düğmeler var 2 tane. Koltuk yatar inşallah. Evet. Tek parçalı yatıyormuş. Altı sabit kalıyor. Şu üst kısmı. Vallahi çok güzel oldu ya. Burası camper gibi oldu arkadaşlar. Buradan bir de silecek çıktı. Şu acaba dedim solmuş falan mı ama sadece toz. Görüyor musunuz? Alttan rengi güzel çıkıyor. Bunu temizleyince fıstık gibi olur. Şimdi bu kolu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Buralarda bir kol varmış. Halının altında falan dediler. Abi çok güzel yapmışlar ya. Yani bakar mısınız arkadaşlar şu 1987'de yapılmış. Yani ne kadar güzel. Yani bu işte işçilik, emek yani. Artık böyle yapmıyorlar. Otomasyon değil de acaba böyle bir kişi eline alıp bunları bakar mısınız? Yani ne kadar güzel ya. Şurada çıtlar var. Buraya böyle tık tık. Modern arabalarda da bu sistemler var. Böyle mesela döşemeyi kaldırmak istediğin zaman ama hadi kaldırın bakalım. Şuna bak ya. Cırt 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 bitti. Çekiyorsun geliyor takıyorsun. Ne kadar pratik, ne kadar basit yapmışlar. Ya bunları sökmek tamam çok zor değil ama şimdi şunları söksen yarısı kırılır bunların. Bakın motor burada. Şu ne acaba? Şu elektrik konektörü, harness. Şu motoru, bu bagaj kapağını açan. Şimdi bunun bir doğru yerine basıp bu şeyi açacağız. Burada ne varmış? Bu ne ya? Bu yedek lastik. Bu nasıl bir yedek lastik böyle? Allah Allah. İlginç bir şey. Tubeless. Arkadaşlar yani kendimi resmen zaman tünelinde hissettim. Arabanın içi çok temiz, çok diri, hiç oynanmamış, ellenmemiş, her şey orijinal. Bunu söyleyebilirim. Tabii yapılması gereken, tamir edilmesi gereken çok şey var. Ama ilk intibam inanılmaz olumlu. Ya bu kadarını beklemiyordum. Tertemiz ya araba. Hiç kurcalanmamış. Açıldı, açılacak. Ay açıldı. Şurayı açalım. Şurada da bir şeyler var. Şimdi şu jumper cable Harbor Freight'ten alınmış. Yani orijinal Porsche ile ilgili falan bir malzeme değil. Şurada bir kağıt bir şeyler. Buraya biraz su girmiş belli. Başka ne var? Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Pocket washer diyor. Neyse. Bu ne ya? Allah Allah. Bu çöp. Bu neymiş? Eldiven koymuşlar ya. Ne diyor? Immersabere ungepflegte Hände du. Yani işte her zaman temiz ve bakımlı eller için bir şey. Lastik değiştiriyorsunuz, atomu parçalıyorsunuz falan. Arabanıza pastacılar çekiyorsunuz. Takıyorsunuz bir tane. Ya adamların her şeyi kaliteli abi ya. Şimdi bugün gidip bu plastik eldivenlerden alayım desem yemin ediyorum şey gibi, kül gibi.
Adam nasıl eldiven yapmış? Kaç milimetre abi bu ya? Şöyle. Patates soymuyorsanız, yıkama yalama yapmıyorsanız, boya badana yapmıyorsanız bundan kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Madem bunu Almanlar buraya koymuş, bir bildikleri vardır. Bunları koyayım şuraya. Evet, yavaş yavaş buraları temizlemeye başladım. Nasıl? Arı soktu arkadaşlar. Direkt ulan sen misin bizim yuvamızda neden? Çok da attı valla. Her zaman olduğu gibi desteklerinizden ötürü hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.